Film Gemini Motel isimli bir yerde para karşılığı insanlarla birlikte olan genç bir kadının bu anılarından kesitler ile başlar. Kadın bir gece motele gelen tekinsiz bir adam tarafından saldırıya uğrar ve hamile kalır. Ancak kadın bu durumdan tiksinti duymaktadır. Makası alıp karnına saplayarak bebekten kurtulmak ister. Kadın ağır yaralanır ve o gece ölür. Ancak bebeği kurtulmuştur. Hikaye 23 yıl sonra kadının kurtulan bebeği Helen'in yaşadıkları ile devam eder. Helen, en yakın arkadaşı Molly ile aynı evde yaşayan, geçimli bisikletiyle kuryelik yaparak sağlayan kimsesiz bir kızdır. Annesiz büyümesine rağmen kendi ayakları üzerinde durmayı başarmış biridir. Yine de sonunun annesi gibi olmasından korkmaktadır. Bu yüzden kendiyle ilgili de sorunları vardır. Sessiz, kendi halinde bir kız olsa da erkeklerin ilgisini çekmektedir. Roman isimli arkadaşı ondan hoşlanan biridir. Helen kendiyle ilgili çekincelerinden dolayı onu sürekli reddetmektedir. Roman, Helen'in tablosunu çizmiştir ve doğum gününde ona hediye etmek ister. Helen'in tablodaki görüntüsü biraz korkutucudur. Sanki onun farklı bir yönünü yansıtmaktadır. Tablodaki görüntüsünden pek hoşlanmasa da Helen hediyeyi evine götürür. Helen bulduğu her fırsatta arkadaşı Molly ile sohbet etmeyi sevmektedir. Molly de ona değer vermekte, zor günlerinde destek olmaktadır. Zamanla aralarında güçlü bir bağ oluşmuştur. Helen'in doğum gününü de annesinin öldüğü motelin bahçesinde sohbet ederek geçirirler. Molly'nin sevgilisi Ed arayana kadar. Molly bir oyuncudur ve Ed ile birlikte bir oyuna hazırlanmaktadırlar. Prova yapacaklarını söyleyerek Helen'in yanından ayrılır. Helen terk edilmiş gibi duran motelde yalnız kalır. Motelden ayrılırken şiddetli bir trafik kazası geçirir. Kaza sonucunda kafasında bir travma oluşmuştur. Zorlu bir tedavi sürecinden sonra hastaneden ancak 2 hafta sonra çıkabilir. Bu kaza Helen'in rutin hayatını değiştiren olayların bir dönüm noktası olur. Hastaneden çıkmasının şerefine Molly'nin evlerinde düzenlediği parti sırasında dans ederken bilincini kaybeder. Bisikletiyle bir otoparkta giderken kendine gelir. Karşısından gelen otomobile çarpmaktan son anda kurtulur. Tıpkı bir uyur gezer gibi gözünü yepyeni bir yerde açmış gibidir. Partide bilincini kaybetmesinden o ana kadar sanki başka birisi bedenini kullanmıştır. Çünkü ne partiden nasıl ayrıldığını ne de o otoparka nasıl geldiğini hatırlamamaktadır. Odasında bir şeyler çizerken Molly ve sevgilisinin sevişme sesini duyar. Bir süre sese odaklanır, o sırada bilinçsizce çizmeye devam eder. Kendine gelip kağıda baktığında şaşırır. Çünkü çizdiği resmin yanına farkında olmadan onu öldür yazmıştır. Kağıdı yırtıp bir köşeye atar. O sırada Roman'ın ona hediye ettiği tabloya gözü takılır. Tablodaki görüntüsü korkutucu bir şekilde ona bakmaktadır. Tabloyu duvardan alıp dolaba kaldırır. Hatta üzerine örter. Molly'nin kıyafet provasına katılmayı planladığı bir gün banyoda hazırlandığı sırada aynadan arkasındaki duşakabinde bir silüet görür. Çok korkmuş olsa da usulca silüete yaklaşır. Tam perdeyi aralayacağı sırada o şey yüzünü ona doğru çevirir. Silüetin yüzü tıpkı Helen'in yüzü gibidir. Hızlıca perdeyi açar ancak sadece sessiz bir boşluk bulur. Kabinde kimse yoktur. O an biri arkasında tıpkı gayipten gelen bir ses gibi Helen'in ismini söyler. O tarafa döndüğünde ürkütücü mistik bir varlık gibi görünen kendi bedenini karşısında bulur. Bu korku ve şokun etkisiyle Helen yine kendinden geçer. Kısa bir an Roman'ı cinsel bir fantezi anında bir yatağa bağlı halde görür. Kendisi de oradadır ve üzerinde sadece banyodaki havlu vardır. Gözlerini Molly'nin davet ettiği yerde onun misafirleri karşısında açar. Bu durumun onda yarattığı şok ile üzerine örten tek şey olan havluyu yere düşürür ve oradakilerin karşısında tamamen açıkta kalır. Utancından kendini banyoya atar. Ayağına büyük bir ayna parçası battığı için kan içindedir. Kendine neler olup bittiğine bir türlü anlam veremez. Onun son hatırladığı şey banyodaki yaşadıklarıdır. Molly'nin ikna etmesiyle doktora gittiklerinde bütün bu yaşadıkları bir anlam kazanır. Doktorun söylediğine göre annesi intihar ettikten sonra kayıp ikiz sendromu gelişmiştir. Karnına makası sapladığında ikiz kardeşi ölmüş, onun kalıntılarını annesinin vücudu soğurması gerekirken Helen'in bedeni soğurmuştur. 23 yaşına kadar Helen'in beyninde pasif bir şekilde bekleyen bu kalıntılar kaza sonrasında aldığı kimyasalların etkisiyle aktif olmuş, ikizinin kalıntıları bir tümör gibi beyninde büyümeye başlamıştır. Doktor Helen'e durumun ciddiyetini anlatsa da Helen ne yapacağını karar vermekte zorlanır. İkizi olduğunu öğrenmenin şokunu yaşarken onun kalıntılarının hayatını tehdit eder hale gelmesi onda ikilem yaratmıştır. Ancak halüsinasyonlarla ve zihninin içinden gelen seslerle sürekli kendini hatırlatmaya başlayan ikizinin kalıntılarından hemen kurtulmaya karar verir. Ama Helen'in ameliyat hazırlıklarının tamamlanması için 3 gün beklemesi gerekmektedir. Helen ameliyat olmayı beklerken bilinç kayıpları şiddetlenerek devam eder. Bu duruma halüsinasyon gibi duran bazı kısa görüntüler ve sesler de eşlik etmektedir. Bir gün odasına girdiğinde dolaba kaldırdığı tablonun yeniden duvarda asılı olduğunu görür. Tabloyu tekrar dolaba kaldırır. Molly'nin astığını düşünerek onun yanına gider. O sırada Molly şarkı söyleyerek duş almaktadır. En azından duyduğu seslerden Helen öyle sanmaktadır. Banyonun kapısını açtığında aniden sesler kesilir. Banyo
banyoyu boş bir şekilde bulur. Yine neyin içinde olduğunu anlayamaz. Odasına döndüğünde tabloyu yine duvara asılmıştır. Bu duruma çok sinirlenir ve tuvalin kumaşını çıtadan ayırır. Çizdiği tabloyu geri vermek için Roman'ın evine gider. Eve geldiğinde kimseyi bulamaz. Ancak içeriden bazı sesler gelmektedir. Sesin kaynağını takip eder. Roman onu yanına çağırmaktadır. İçerideki odaya vardığında seslerin bilgisayardan geldiğini fark eder. Ekranda Roman'ın yatağa bağlanmış bir şekilde durduğunu görür. Kendisi de videodadır. Bu durum karşısında büyük bir şaşkınlık yaşar. Etrafa göz attığında kırılmış bir aynayı ve kanla oluşmuş ayak izlerini fark eder. O an Molly'nin kıyafet provasının olduğu geceyi hatırlar. Ayağındaki ayna parçası ile Molly ve arkadaşlarının karşısında bilincini kaybetmiş halde kendine geldiğini anımsar. Kafasında bazı taşlar yerine oturmaktadır. Bütün bunları yapan kendi bedeninde büyümekte olan ve giderek bilincini ele geçiren ikiz kardeşidir. Bu gerçeği fark ettikten sonra ikizinin bedenini kullanmaması için onunla büyük bir mücadeleye girişir. Kendini bağlamayı ve odaya kilitlemeyi dener. Ancak ona bir türlü engel olamaz. İkiz Helen'in bedeniyle onun istemeyeceği şeyler yapmaktadır. Roman'ın evine gittiğinde gördüğü manzara, bilgisayardaki kayıt ve Roman'ın kaybolması, daha sonra gördüğü halüsinasyon ikizin Roman'ı öldürdüğünü göstermektedir. İkizin Helen'in vücudunda geliştiğini gösteren belirtiler de ortaya çıkmaktadır. Başlar. Bir gün sokakta bir anda kusma isteği gelir. Helen öğrerek elini ağzına sokup bir tutam saç çıkarır. Kazadan bu yana alçılı olan kolu da gün geçtikçe canını yakmaktadır. Acının dayanılmaz olduğu bir gün alçıyı parçalar. Dikişleri söküp derisindeki yaranın içine parmaklarını sokar. Derisinin altından bir insan parmağı çıkar. İkiz Molly'nin sevgilisi Ed ile de yatmıştır. Helen bu anları halüsinatif bir şekilde hatırlasa da o an bir anlam veremez. Ancak Molly'nin gösterisine gitmek için evden çıktığı gün Ed karşısına çıkar ve onunla yeniden sevişmek istediğini söyler. Onu zorladığı sırada ikizi bedenini ele geçirir ve bir maket bıçağını Ed'in penisine dayayarak onu tehdit eder. Erkekliği üzerinden Ed'i aşağılar. Çok geçmeden Helen'in bilinci geri gelir ve yaşadıklarından dolayı şok içindeki Ed'i öylece bırakıp oradan uzaklaşır. Molly'nin gösterisine de gidemez. Helen bunları yaşarken Molly de bir süredir Ed'e ulaşamadığı için ondan şüphelenmektedir. Helen gösterinin olduğu günün gecesinde Molly'yi salonda beklerken bulur. Molly onun odasında bulduğu resimleri gösterir. Resimlerin üzerinde Helen'in farkında olmadan çizdiği Molly'yi işaret eden yazılar vardır. Bunları kendisinin çizmediğini anlatmaya çalışsa da Molly'yi ikna edemez. Molly konuyu Ed'e getirir. Açıkça Helen'e Ed'e bir şey yapıp yapmadığını sorar. Helen, Ed'in ona saldırdığını, bu yüzden onu bıçakla tehdit ettiğini itiraf eder. Molly'ye dostça ondan uzak durması gerektiğini söyler. Ancak Molly onun gibi düşünmemektedir. Kendine ve çevresine tehdit oluşturduğunu söyleyerek yaptıklarından dolayı onu suçlar. Ona deli muamelesi yapar. Bu Helen'in patlama noktası olur. Kendine hakim olmakta zorlanır. O sırada ikizi bedenini ele geçirir ve Molly'ye saldırmaya başlar. Helen ikiziyle Molly arasında kalır. Onu kurtarmak için ikiziyle savaşır ancak o sırada sürekli bilinci gelip gider. Kendini odaya kilitler. Molly'den kaçmasını ister ancak Molly hala durumu anlayamamıştır. Kapıyı bir şekilde açıp ondan hesap sormaya devam eder. Molly gitmeyince bedenine döndüğü anda onu korumak için kendini dışarı atar. Sokakta ne yapacağını bilmez bir halde dolanırken Ed bir anda ortaya çıkar. Önceki karşılaşmalarındaki aşağılanmayı kaldıramamıştır. Cebindeki bıçağı çıkarıp Helen'den arabaya binmesini istediğinde Helen oradan kaçıp kendini metro istasyonuna atar. Ancak istasyon bomboştur. Ed gelip onu kolona sıkıştırır. Bıçağı yere atıp onu zorla öpmeye çalışır. O an Helen'in bedeninde bir şeyler kırılır. Gözleri aniden kararır, elleri titrer. İkizi kontrolü ele geçirmiştir. Yerdeki bıçağı kapıp Ed'in üzerine atlar. Onu defalarca bıçaklar. Her bıçak darbesiyle adeta Helen'in vücudunda geçirdiği 23 yılın nefretini kusmaktadır. Kanla yere yazdığı "Ben geldim" yazısıyla da varlığını ilan eder. Koluna sırtını yaslayıp yere yığılınca Helen bedenine geri döner. Gördüğü manzara karşısında şok olur. Her yer kan içindedir ve Ed yerde cansız bir şekilde yatmaktadır. Kendini Ed'in arabasına atar. Artık ikiziyle mücadele etmekten çok yorulmuştur. Arabada ilaçları görür. O an ikizinden kurtulmak için intihar etmeye karar verir. Arabada bulduğu Ed'in telefonu ile Molly'yi arayıp ona veda etmek ister. Molly ise Helen gittikten sonra oldukça üzgündür. Onun odasında etrafa bakınırken birlikte çekindikleri son fotoğrafı görür. Fotoğrafa yakından baktığında Helen'in yüzündeki anormalliği fark eder. O sırada Ed'in aradığını görür. Heyecanla telefonu açtığında arayanın Helen olduğunu anlar. Molly pişman bir şekilde durumunu yeni idrak ettiğini Helen'e anlatmaya çalışır. Ondan hemen eve gelmesini ister ancak Helen çoktan kararını vermiştir. Molly'ye otelde bu işi bitireceğini söyleyerek veda eder. Helen annesinin öldüğü odaya gelir. Hiç beklemeden ilaçların tamamını
içer. Ancak ikiziyle hala mücadele etmektedir. Onun fısıltıları beyninde çınlamaktadır. Helen'e artık zamanının geldiğini, vücudundan çıkacağını söyler. Helen'in bedenini kontrol ederek banyoya gidip kusmasını sağlar. Helen banyoda ayna karşısındayken kendine gelir. Ütüyle vurarak aynayı parçalar. Düşen parçalardan biriyle bileklerini keser ve ikizine büyük bir nefretle bugün öleceğini söyler. O sırada Molly Helen'e yetişmeye çalışmaktadır. Otelin önüne geldiğinde onun çığlığını duyar. İçeri daldığında gördüğü manzara Molly'nin kanını dondurur. Helen yatağın kenarında yere çökmüş kas katı durmaktadır. Bileklerini kestiğini ve ilaç içtiğini anlar. Helen ikizinin burada olduğunu söyleyerek gitmesi için adeta Molly'ye yalvarır. Molly onu bir daha bırakmak istemez. Helen artık pes etmiştir. Molly'ye veda eder. O sırada aniden bedeni kasılır. O an ikizi kollarındaki ve kafatasındaki deriyi soyarak adeta yeniden doğar. Odayı çığlıklar doldurur. Dönüşüm gerçekleşmiş, muhtemelen Helen artık gitmiştir. İkiz onları çaresizce izleyen Molly'nin peşine düşer. Molly banyoya kaçıp pencereye tırmanır. Kendini dışarı atar ve motelin önünde duran Ed'in arabasına sığınır. İkiz peşini bırakmasa da bir ara ortalık sakinleşir. Molly o şeyin gittiğini düşünüp etrafı kontrol etmek ister. Kapıyı açıp dışarı çıktığı an ikiz yeniden ortaya çıkar. Molly'yi öldürmek istemektedir. Molly tekrar motel odasına kaçar. Yeniden banyoya gidip pencereden çıkmaya çalışır. Ancak bu defa ikiz onu küvete doğru fırlatır. Bir boğuşma başlar. Molly ikizin onu boğmaya çalıştığı sırada eline geçen ayna parçasını son çare olarak onun boynuna saplar. İkiz Molly'yi bırakıp boynundan fışkıran kanı durdurmaya çalışır. Yere yığılarak Helen'in bedeninde son nefesini verir. Molly Helen'in cansız bedeninin yanında diz çöker. İstemeden de olsa arkadaşını öldürmenin üzüntüsü içinde ona veda eder. Bir zamanlar ona verdiği kolyeyi yerde bulur. Arkadaşının cansız bedenini ardında bırakarak oradan ayrılır. Motelden çıkarken gün doğumu ufku aydınlatmaktadır. Bisikletine binip giderken arkasında bıraktığı motel en yakın arkadaşının mezarıdır artık. Sevgili dostlar, daha fazla film özeti için abone olup bildirimler açmanızı rica ediyorum. Yeni içeriklerimizden haberdar olmak için diğer sosyal medya hesaplarımızdan da spoiler içeriği takip edebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basarak bizi ödüllendirin. Ayrıca filmi nasıl buldunuz? Sizi en çok etkileyen neydi? Yorumlarda belirtip bize katkı yapabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz dostlar. Sağlıcakla kalın.